Selam arkadaşlar, yeni maceraya hoş geldiniz. Define Vadisi kanalına hoş geldiniz. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Harika bir noktaya geldim. Güzel bir keşif kokusu aldım burada arkadaşlar, öyle söyleyeyim size. Çok güzel bir nokta, manzara 10 numara. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Burada tarihi doğa içine hapsetmiş resmen. Yani şöyle söyleyebiliriz kısaca, özetle. Doğa tarihi yok etmek üzere arkadaşlar. Yani yavaş yavaş tarihi ele geçirmiş. Bütün bitki örtüsü tarihin üzerini kapatmış ve hiçbir şey belli olmuyor. Biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Cihazlarımızla tarihi tekrar gün yüzüne çıkartıyoruz. Gelmiş olduğumuz bölgede inanılmaz kayalıklar var, yapılar var ama doğa onları yosunlamış. Dallarıyla, artık dökmüş olduğu gazellerle, yapraklarla bir şekilde üzerine örtmeyi başarmış arkadaşlar. Ama bizden kaçar mı? Kesinlikle kaçmaz. Yine harika bir noktaya geldim. Yine tarih kokan bir noktaya geldim. Yine harika medeniyetlerin gelip geçtiği, yaşadığı, giderken de değerli bütün mal varlığını bıraktığı noktalardayım arkadaşlar. Nerelerdeyim? Yamaçlardayım, zirvelerdeyim ve kayalıkların arasındayım. Kayalıklardaki define işaretlerini arıyoruz, buluyoruz. Ne kadar yosun tutsa da, ne kadar üzerine yaprak dökse de, doğa onu gizlemeye çalışsa da biz bir şekilde bulup onu gün yüzüne çıkartıyoruz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Güzel keşfime tekrar ve tekrar hoş geldiniz diyorum. Şimdi gelmiş olduğum nokta gerçekten görsel olarak harika bir fizyolojik yapıya sahip. Kayalıkları arkamda görürseniz harika arkadaşlar. Şekil olarak da süper diyebilirim. Define Vadisi'nde görmeyeceğiniz yerleri, keşfetmediğiniz yerler kalmayacak diyebilirim arkadaşlar. Bunun sözünü size verebilirim. Şöyle karşımdaki vadiyi de göstermek istiyorum. Harika bir doğa, çok süper bir manzara. Bu coğrafya terk edilmez arkadaşlar. Bu coğrafya için gerçekten şöyle söyleyeyim size. Şu arkamda görmüş olduğunuz coğrafya için insan kanını, canını, yani bütün her şeyini feda edebilir. Çünkü gerçekten bu vatan terk edilemez arkadaşlar. Yani biz Türk milleti olarak da zaten kesinlikle böyle bir şeyi göze alamayız. Ölürüz. Kanımız bu toprakta dökülür. Bu toprakta yok oluruz ama bu toprağı kesinlikle terk etmeyiz. Harika bir nokta. Şöyle hemen çeviriyorum. Gerçekten dediğim gibi doğa ne yapmış arkadaşlar? Resmen tarihi kendi içine hapsetmeye çalışmış. Evet, kayalıklardaki yapıyı görüyor musun arkadaşlar? Burada resmen şöyle söyleyeyim, kayalıkların her birinde ayrı ayrı işaretler var ama biz doğanın onu içine hapsetmesinden dolayı bir türlü göremiyoruz. Ta ki alan taramamız, cihazlarımız sinyal verene kadar. Şöyle kayalıklarımızı inceliyorum arkadaşlar, bakın. Katman katman kayalıklar var, kabartmalar var. Mezar taşına benzer kayalıklarımız var. Üst üste koyulmuş kule şeklinde, minber şeklinde kayalıklarımız var. Evet, şöyle aşağı doğru bakıyoruz. Bakın arkadaşlar. Üzerinde durmuş olduğum taş aslında bir oturak taşıymış ama tabii doğada erozyona uğradığı için oradaki taş ne olmuş? Kaymış arkadaşlar. Yerinden kaymış yani. Kaydığı için de bir şekilde izi, şekli şevali kaybolmuş. Yani doğa onu kendine hapsetmiş. Oturak taşımızı göstereceğim. Kayalıklarımızı da gördünüz. Şurada bakın. Yosunlaşmayı görüyor musunuz? Aslında burada bir işaret var arkadaşlar. Yön işaretimiz var. Hemen gösteriyorum. Bayağı bir oksitlenmiş. Bakın şu kenarı oyulmuş. Evet, bu kısmı oyulmuş. Bu kısmı oyulmuş ve yön verilmiş arkadaşlar. Ve doğa gerçekten onu hapsetmiş içine doğru. Bakın şuradaki yeşilliği görebiliyor musunuz? Komple yosun tutmuş. Büyük ihtimalle de şu noktadan buraya su geliyor. Su geldiği için de burası bayağı bir yeşillenmiş ama buradaki işareti kapsayamamış. Bak, bu kabartma yön işareti ve şurada bir hayvan figürü var gibi geliyor bana. Siz de şöyle dikkatlice baktığınızda bakalım yorumlarda
ne söyleyeceksiniz? Şöyle gösteriyorum. Evet. Neye benziyor arkadaşlar? Yorumlarda buluşalım. Hemen şu kayamızın olmuş olduğu noktada şurada bir kapak taşına benzer bir kısım var. Küçük cep şeklinde, el büyüklüğünde. Evet, hatta altında toprak var ki şuradan bir dal çıkmış. Görüyorsunuz. Şurada kabartma şeklinde, bak aslında şurası yuvarlak. Şu kayamızın olduğu nokta yuvarlak, ortası kabartma şeklinde. Burada da bir yön işaretimiz var. Ve oturak taşımızda göstererek olayıma gireceğim. Evet, oturak taşımız şu arkadaşlar. Hemen ağacımızın olduğu nokta. Hoppa. Evet, aslında bu oturak taşı ama erozyona uğradığı için yıkılmış. Burada yine katmanlar var. Bakın arkadaşlar, kaç tane katman var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane katman var ve bunlar el gücüyle koyulmuş buraya. Belli zaten. Bak, bu kaya üzerine oturtulmuş. Burada bu bir tuzağı olayı yapmışlar şu noktada. Orası erozyona uğramış, yıkılmış ama buradaki bobi tuzağı halen duruyor. Hemen şurada da bir işaret var. Evet. Bakın. Oksitlenmiş, içe doğru giden kabartma şeklinde bir kısım var. Görüyorsunuz. Gerçekten burada harikulade izler var. Bak, dedektörümüzün hemen uç kısmındaki kayanın yapısına bakabilirsiniz. Şu uç kısmı yontulmuş ve oturak taşına doğru yaslanmış. Büyük ihtimalle o da yıkılmış. Bu arada hava gerçekten çok güzel. Harika bir ılımanlık var. Aslında üzerimde kazak vardı. Kazağımı çıkardım ve tişörtle birlikte günün tadını çıkartıyorum. Şimdi burada keşfime başlayacağım. Ufak çaplı da tarihten bahsetmek gerekirse arkadaşlar, tarih gerçekten zengin. Medeniyetlerin gerçekten burada yaşadığı, harika izler bıraktığı aşikar. Zaten kayalıklardan ve işaretlerden de belli. Alan taramam beni buraya getirdi. Güzel bir noktada sinyal aldık. Şimdi o sinyali sizlerin huzurunda ne yapacağım? Yenileyeceğim. Ama yenilemeden önce kameramı şöyle güzel bir sabitlemem lazım arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? Hemen sizden güzel bir müsaade istiyoruz. Daha sonra da cihazlarımla burayı, sinyallerini tekrar kontrol edeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi kameramızı güzelce bir sabitleyelim. Affınıza sığınaraktan. Çünkü çok hareket oluyor biliyorum. Şöyle önce bir cihazlarımızı alalım. Burada kabartmamız vardı demiştim. Şu noktada arkadaşlar. Ve gerçekten kayalıkların olduğu noktadan aşağıda yön işaretinin verdiği nokta. Burada bir oturak taşımız var demiştim. Oturak taşımızın olduğu noktada burası arkadaşlar. Beni buraya çeken noktada bak, levyeye bak, gitti vallahi. Burada boşluk var aşağıda. Kayanın arası, evet şurası. Buraya, şu noktaya kadar çekti beni arkadaşlar alan tarama. Şu noktada bir sinyal verdi. Oturak taşının olduğu noktada. Oturak taşı büyük ihtimalle şuralarda bir yerdeymiş. Erozyondan sonra da buraya geçmiş. Evet. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Hop. Alan taramamızı şöyle bir en güzel şekilde arama moduna alıyoruz. Evet, şu an oksit modunda. Nereden gelelim? Şu noktadan gelelim. Burada da bir işaretimiz vardı. Alan taramamızı aktif ediyoruz. Bakalım, ya nasip diyoruz. Hemen şuradaki üçgen de dikkat çekici bu arada. Şu arkadaşlar. Evet, gerçekten dikkat çekici. Buradaki taşımız yuvarlak. Bu da dikkat çekici ve şurada yine bir işaret var. Hemen hemen her noktada işaretimiz var. Bakalım alan taramamızın sinyal almış olduğu noktayı yenilenecek mi? Hep beraber görelim. Ya nasip diyoruz. Tekrar aktif ediyoruz. Evet. Cihaz biraz ağır hareket etti. Büyük ihtimalle etraftaki başka
Evet. Bakın arkadaşlar, cihaz gerçekten frekans kovalıyor. Gerçek manada. Bak, güçlü olan bazı kısımlarda da yavaşlıyor. Bu tarafta da bir sinyal var büyük ihtimalle. O tarafa da çekiyor kendini. Ama en güçlü sinyali yakalayacak. Yakaladı. Sabitlenmesini bekliyorum. Aynen. İlerliyorum arkadaşlar. İlerliyorum. Evet. Bakın bu noktada. Hemen anten biraz çıkık. Anteni kapattım. Tekrar kaldırıyorum. Bakın arkadaşlar. Burada bir sinyal var. Zaten şurada içe doğru giden bir kısım var. Bir daha kaldırıyorum. Bak, anten çarpıyor. Anten çarpmaması için açı ayarladım. Açının üzerinde güzel bir güçle dönüyor. Hemen ne yapıyoruz? Şöyle değerli modu aldım. Şu an değerli modda arkadaşlar. Çizgiyi tam getiriyoruz. Tekrar aktif ediyorum. Hadi bakalım ya nasip. Tekrar aktif ettik. Evet. Anten çarpınca antenin etkisiyle tekrar geri dönüyor. Ama tekrar güç alıyor arkadaşlar. Yani sinyalden. Ne yaptı? Altın modunda boşluk moduna bakacağım ve hemen öbür cihazlarıma bakacağım. Çünkü alan taramam bu açıda gerçekten zorlanıyor. Şöyle kaldırdım. Bakın boşluk modunda. Aslında şöyle bakıyorum. Bir daha boşluk modunda tekrar kaldırdım. Aynen. Dönmüyor arkadaşlar. Kayalıkların alt tarafında boşluk olabilme ihtimaline karşı tekrar boşluk moduna baktım ama boşluk yok arkadaşlar. Şöyle cihazımızla elden geçirmiş olalım. Şuradaki altın sarılığını şöyle bir temizleyelim. Boşluk. Bronz tadında bir bakalım mı? Bronz. Bronz da aslında bir değerli arkadaşlar. Bronzda dönmesi mesela biz altın modunu alıyoruz. Orası değerli. Bronz da aslında bir değerli ama sinyal gücünün ne kadar şey olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Güçlü veya güçsüz. Yani değerlinin ne kadar altın dışında ki madene olan gücü gösteriyor. Bronz veya işte ne bileyim gümüş gibi seçenekler. Biz genelde altın modunda bakıyoruz. Bir de bronz modunda kaldırmak istiyorum. Ben de meraklandım şimdi. Evet, bronz modunda da dönüyor arkadaşlar. Sağa sola çarpmasa evet, bronz modunda da dönüyor. Gördüğünüz gibi kaldırıyorum. Kayalıklara çarpıyor. Aslında yakınlaşınca da sinyal alıyor. Evet, şu an sinyalde dönüyor. Ama çarpıyor. Evet. Şunu ne yapalım? Oksit modunda kalsın bu. Şöyle koyalım. Dedektörümüzü yanımıza çekelim. Bir de yeraltı görüntülemeyi alalım buraya. Bu da GR4'ümüz arkadaşlar. Dedektörümüzü açtık. Evet. Dedektörümüz kurulsun. Şuraya koyalım. Bir de GR4. Onu da açalım. Açıyoruz. Evet. GR4 de açık. Hazır kıta beklesin şurada. Evet, onay tuşumuza bastık. Zemin taraması diyoruz. Şöyle şurada bir zemin taraması yapalım. Nerede yapalım? Şu noktada yapalım. Evet. Zemin taraması ne diyecek? Merakla bekliyorum.
Bir de daha kendi otomatik yaptı. Evet, daha önce gelmiş olduğumuz bölge ama bu yamaçlara hiç inme imkanımız olmadı. O yüzden bakacağım arkadaşlar. Bak burada toprak ayarı, zemin ayarını vermedi. Çünkü hafıza şu an yokladı. Büyük ihtimalle aynı zemin ayarına sahip bir nokta olduğu için zemin ayarı vermedi. Onay tuşuna bastık arkadaşlar. Evet. Şimdi bütün madenlerde arama modunda hemen şöyle aldım. Şöyle şurayı tarayarak çıkalım bakalım. Evet. Şurada onay tuşuna %2'ye çünkü çıktı. Bakıyoruz. Evet. İçe doğru sinyal artıyor. %25, %26, %31 artıyor arkadaşlar sinyal. Kaldırdım. Ayrım aldım. Şu an ayrımda %60 değerli diyor. Değersize geçti. %90 altın moduna geçti arkadaşlar. Bir daha giriyoruz. %60 değerliye geçiyor. Evet, %60 değerliye geçti. Bir daha çıktım, bir daha girdim. %54 değerli. Otomatik aramada %78 arkadaşlar değerli. Otomatik modu kesinlikle yanıltmayan bir mod. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Bekleme modunu aldım. Cihazımı şöyle emniyetli bir noktaya koyuyorum. Evet, GR4'ümüz arkadaşlar. GR4. Şimdi GR4 pinpointer modundayız. Onay tuşuna bastık. Bakalım pinpointer modunda ne diyecek. Daha yaklaşırken sinyali verdi arkadaşlar. %60 sularında bir değerli veriyor. Kırmızılık veriyor. Evet, %63. 63'e çıktı. Başka noktalara bakıyorum. Yukarı doğru çıkıyorum. %65'e kadar çıktı arkadaşlar. Evet, belli bir noktada, hakim noktada %62'yi gördü. Hemen ne yapıyorum? Geri dedim. Kapattık. Geri diyecektik. Açtık tekrar. Şimdi 3D tarama diyorum arkadaşlar. Bir dakika. 3D tarama 4'e 6 alıyorum. 4. 4'e 4 zikzak. Evet, zikzak şeklinde alacağım. Hatta burayı 3'e 3 de alsak olur. 3 bir daha 3. Tamam dedik. Başta dedik. Hadi bakalım. 1 2 3 geç diyor. 1 pardon. Yanlış oldu. Geri diyoruz. 3'e 3. Tamam dedik. Başta dedik. 1 2 3 geç dedik. 1 2 3 geç dedik yana. 1 2 3 aç diyoruz. Bakın arkadaşlar. Şu şekli görüyor musunuz? Burada kırmızılık var. Şurada da kırmızılık var. İşte GR4'ün bu güzelliği var arkadaşlar. Malzeme olduğu anlamına gelen bak işaretleri verdi. Kırmızılığımız var arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz gibi. Ne yapıyoruz? Şimdi dosyalara bir girelim bakalım.
dosyalarda kayıtlı dosya bulunamadı. Biz onu kaydetmemiz lazımmış. Kaydetmedik ama kırmızılığı yakaladık arkadaşlar. Bu sefer GR4'te kendi ekranında tarama yaptım. Kırmızılık verdi. Ne yapacağız arkadaşlar? Burada güzel bir çalışma başlatacağız. Fazla zaman kaybetmek istemiyorum. Detaylara fazla girmek istemiyorum. Cihazın kullanımı zaten basit. Hem telefondan hem de kendi ana ekranından zemin taraması yapabilirsiniz. Canlı tarama yapabilirsiniz. Pinpointer özelliği yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle cihazımı emniyete aldım. O yüzden ne diyoruz? Fazla detaya girmeden buranın çalışmalarını başlatacağım. Şimdi arkadaşlar şuradan malzemelerimizi yanımıza bir çekelim. Hoba. Eldivenlerimiz, pointerimiz, kazma, kürek ve levye yakınımızda dursun. Hangisi lazım olursa onu kullanırız. Şöyle. Arkadaşlar bu oturak taşı bobi tuzağı da olabilir. O yüzden şöyle etraflıca bir kontrol edeceğim. Bakalım bizi üzecek herhangi bir nokta var mı? Görelim. Şu kayamız kayarsa üstümüze düşer. Bu tarafta da herhangi bir sorun yok gibi duruyor. Yukarıda herhangi bir sorun var mı? Orada da herhangi bir sorun yok gibi duruyor. Havanın güzel olması gerçekten bugünü bizim için şanslı kıldı. Şimdi ne yapacağız? Burayı aşacağız arkadaşlar. Ama şöyle içe doğru da bir bakalım değil mi? Evet. Şu an sinyal almış olduğumuz kayamızın alt kısmı. Şöyle göstereyim iyice yakından. Oksitlenmiş kısımlar var. Şöyle göstereyim. Oksitlenmiş kısımlar arkadaşlar buralar. Sinyal almış olduğumuz noktada burası. Büyük ihtimalle bu iki kayanın yakınında, yamacında bir noktada gömü olma ihtimali yüksek. Kameramızı sabitledik. Eldivenlerimizi giyelim. Allah kolaylıklar nasip eylesin diyoruz. Bakın. Taşınız arkadaşlar. Şöyle koyalım bakalım. Burada herhangi bir sinyal yok. Şu taşımız kalktı. Ayağımızın altında olsun. Her ihtimale karşı şu da ayağımızın altında olsun. Şimdi bakın bu kayanın olduğu yer kırılmış. Şurası kırılmış arkadaşlar. Oynayan taşlarımız var. Sen gel bakalım.
oluyor. Bunda bir sıkıntı var. Acaba burada başka bir sıkıntı mı var? Cihaz kendi kendine harekete geçmeye başladı arkadaşlar. Allah Allah. İlginç. Dur bakalım. Bakın. Cihazda bir sıkıntı var. Var mı bir şey? Yok. Yeni cihaz ama durduk yere sinyal vermeye başladı. Acaba dedim etkilendiği bir paranormal, bak. Arkadaşlar normal değil. Şarjı da var. Allah Allah. İlginç. Evet, enteresan. Acaba dedim yoklamaya mı başladılar bizi? Doğada tek başınasın ve harika bir nokta yakalamışsın. Acaba dedim bizle mi uğraşıyorlar? Biliyorsunuz arkadaşlar, o tarz varlıkların gelmesiyle bazı cihazlar harekete geçebiliyor. Bu bilinen bir şey. O yüzden aklıma ilk gelen o oldu. Allah bizleri bu tarz varlıkların gazabından korusun diyoruz. Gerçi her türlü önlemimiz var ama yine de insan bir tedirgin oluyor. Bak şu an ötmüyor. Evet. Bayağı da bir açtık.
açtık arkadaşlar ama bakalım, sinyal bir kontrol yapacağız. Ama hocam şöyle bir bakalım. Herhangi bir anormallik var mı? Yok. Evet. Gerçekten harika bir nokta yakaladığımızı düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah güzel bir şeyler bulurum. Pointer'in kendi kendine hareket etmesine de hiçbir anlam veremedim. Gerçekten şöyle. Ama her şeyde bir hayır vardır diyoruz. Ve işimize kaldığımız yerden ne yapıyoruz? Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. İnşallah harika bir şeyler çıkar. Allah Allah. Kurcaladıkça ses geliyor ya. Hasbinallah, hasbinallah. Hasbinallah. Yokluyorlar mı bizi yoksa ya? Allah Allah. Levye nerede? Oo, sinyal almaya başladık. İşte burada. Vallahi gördüm. Vallahi ucunu gördüm. Aha. Kayamızın alt tarafındaymış. İşte bu arkadaşlar. Oo. İşte bu. Oo. Evet. Yeşil arkadaşlar. Değerli. Hadi bismillah. Hoppa. Var mı başka bir şey? Oh, işte burada yavrum. Harika. Oo. Oo, işte bu dedektif pointerin neden kendi kendine öttüğünün bir açıklaması arkadaşlar.
Burada. Evet. Burada tılsım var arkadaşlar. Maalesef burada bir tılsım var. Çünkü nereden derseniz bakın. Çift. Gördünüz mü? Çift haç şeklinde şeytani figürler var üzerinde. Bakın. Şöyle göstereyim. Şurada ufak ufak şeytani figürler var. Ve gerçekten şurada Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmiş hali ve şurada çift hacın arka tarafında da şeytani simgeler var. 1, 2, 3, 4, 5. Biliyorsunuz arkadaşlar, şeytani evrende 5 rakamı önemli bir yere sahip. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane şeytani figür var burada. Hacın kollarında, üstünde, altında ve ortasında. Arka tarafında da Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmiş hali var. Bakın arkadaşlar, harika. Evet. Acaba hangi Katolik kiliseden yapılan bir tılsım buraya gelinip gömülmüş? Bu büyük bir definenin habercisi de olma ihtimali yüksek arkadaşlar. Şöyle koyacağım. Şimdi dedektörümle burayı bir daha kontrol edeceğim. Şöyle takım taklavatımı bir uzaklaştırayım. Burayı tekrar kontrol edeceğim. Bakalım cihazım ne diyecek. Evet. Şöyle cihazımızı bir açalım. Şu an açık arkadaşlar. Evet, ekran açık. Bakalım. Şöyle getirdim. Evet. Burada %50 sinyal verdi. Az bir şey sinyal var. Bakalım devam edecek mi? Onayladım. %2'lik sinyal cihazın yanılma payıdır arkadaşlar. %2'lik kısmı gösteriyor. Bak, %1'lik kısmı gösterdi. Onayladım. Bu paranormal olaylarla alakalı olabilir. %1, %2, %3 arkadaşlar. Pointer'in ötmesi gibi. Şimdi şuradaki hacımızı getirelim. Şuraya koyalım. Evet. Bakalım. %5 dedi. Onay tuşuna bastık. Tekrar bakıyorum. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Bekleme modunu alıyorum. Hatta cihazımı kapattım. Etkilenmesin diye. Çünkü cihazı bozabiliyorlar. Kapattık arkadaşlar. Bakalım. Şimdi su var mıydı bizde? Şurada. Evet arkadaşlar, şurada da yazılar var. İncelenmek lazım. Detaylı bir fırçalayıp incelemek lazım. Bunu şöyle bakıyoruz. Şöyle bir tükmükleyelim bakalım ne çıkacak. Evet. Şöyle ıslanan kısımlarda gösterebilirim arkadaşlar size. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5. 5 adet İblis suratına benzer suratlar var. Burada da Hazreti İsa var. Büyük ihtimalle tılsımlı bir malzeme. Cihazlarımı buraya tuttum ama hiçbir şey söylemedi. %1, %2 büyük ihtimalle paranormal olaylar oldu burada. Biz fark etmeden, çünkü bizde de okunmuş şeyler var arkadaşlar. Dualar var. Onlar da bizi koruyor çok şükür. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki maceramızı kaçırmayın diyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.